Bir yanda Dürzi bayrağı, diğer bir yandaysa Özgür Suriye bayrağı. Burası Süveyda, Suriye'nin güneyinde adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kent. Esed rejiminin devrilmesinden 5 gün sonra Dürzilerin çoğunlukta olduğu kentte halk devrimi kutluyor. Renkli sahneler var. Fakat o kutlamalardan geriye çatışmalar kaldı. Suriye yönetimiyle Dürziler o tarihten bu yana tam tamına 5 kez gerilim yaşadı. Şam yönetimi ülkede güvenlik mimarisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Talebi ise farklı bölgelerde faaliyet gösteren tüm silahlı grupların silahlarını bırakması. Amaç tek bir ordu çatısı altında birleşmiş merkezi bir askeri yapı kurmak. Ancak bu süreç her bölgede aynı hızda ilerlemiyor. Süveyda'da faaliyet gösteren bazı Dürziler henüz bu taleplere tam anlamıyla yanıt vermiş değil. İçerideki bazı yapılar sürece temkinli yaklaşırken bazıları doğrudan karşı pozisyon alıyor. Silahların teslimi konusunda belirsizlik olduğu belli. Bu da hükümetle yerel unsurlar arasında tansiyonu dönem dönem artırıyor. Devlet silahlı yapıların dağıtılmasını ulusal egemenlik meselesi olarak görürken, bazı yerel gruplar silahı kendi bölgelerinin güvenliği için bir zorunluluk olarak savunuyor. Suriye'nin güneyinde 5500 km² yüz ölçümüne sahip Süveyda kenti, yakın zamanda yaşanan çatışmaların ardından sessiz ama halen diken üstünde. Bu videoda zaten günlerdir ele alınan Süveyda'daki çatışmaları değil de Dürziler arasındaki etkili isimlerin ve kanaat önderlerinin kimlerden oluştuğunu ve nasıl bir siyaset izlediklerini anlatacağız. Suriye'deki Dürzi toplumu içinde en yüksek dini merci Cemaat Meclisi. Bu yapı inançla ilgili kararların yanı sıra toplumsal meselelerde de belirleyici rol oynar. Meclis geleneğe göre 3 büyük şeyhi bünyesinde barındırır. Yusuf Carbua, Hammud el-Hannavi ve Hikmet el-Haceri. Şeyhül Akıl olarak bilinen bu isimler topluluğun dini rehberliğini yürütür. Süveyda'ya baktığımızda iki alanına ayırmamız gerekiyor. Bir, dini liderler, iki, askeri liderler. Şimdi dini liderliğe baktığımızda Dürzi itikadında normalde Şeyh-i Ruh makamı vardır. Ama bu Şeyh-i Ruh makamı çok uzun süredir hiç kimse tarafından alınamamıştır. Bu Şeyh-i Ruh makamını bir nevi, yani %100 benzemese de Katolik Kilisesi'ndeki papalık makamına benzetebiliriz. Ya da Ortodoks Kilisesi'nde ekümenik patriği makamına benzetebiliriz. Bunun altında Şeyhül Akıl makamı var. Şeyhül Akıl makamı o bölgede bulunan dini liderlerdir. Şimdi Şeyhül Akıl'a baktığımızda İsrail'deki Dürzilerin bir tane Şeyhül Akıllığı vardır. Lübnan'daki Dürzilerin 2 Şeyhül Akıllığı vardır. Ve Süveyda'daki Dürzilerin 3 tane Şeyhül Akıllığı var. Ve bu 3 Şeyhül Akıllığı kimlerdi diye baktığımızda Şeyh Hannavi, Şeyh Carbua ve Şeyh Haceri'dir. Ancak bu isimlerin yanında halkın güvenini kazanmış bazı figürler de var. Bugün özellikle öne çıkan isimlerden biri Leys el-Beuz. Sadece yerel değil, zaman zaman ulusal düzeyde de etkili. Kriz dönemlerinde yaptığı çıkışlarla cemaat içinde güçlü yönlendirici konuma sahip. Süveyda'daki çatışmaların derinleşmesinde etkili olan şahıslardan biri ise Hikmet el-Haceri. Öne sürdüğü taleplerle yangına körükle gidiyor genelde. Kendisi sadece yerel bir dini lider olmaktan öte aynı zamanda askeri ve siyasi bir yapının başında. Onu diğerlerinden ayıransa bu taleplerin yalnızca iç aktörlere değil dış aktörlere de dayanması. Haceri ve ona bağlı çevrelerin İsrail'le doğrudan temas içinde olduğu, hatta bazı diplomatik ve güvenlik desteği aldığı yönünde sahada çok sayıda açık veri bulunuyor. Zaten kendisi de çatışmalar sürecinde hem İsrail'den hem de Batı'dan olaylara müdahale etmelerini istemişti. Özerklik ve uluslararası koruma gibi talepler hükümetle Haceri yanlıları arasındaki uçurumu daha da derinleştiriyor. Bu talepler dış aktörlerin olaylardaki etkisini de gösteriyor. Dolayısıyla yaşanan çatışmalar yalnızca iç meselelerle açıklanamayacak boyutta. Geçen günlerde de Dürziler İsrail istiyoruz diyerek gösteri düzenledi. İsrail'in Süveyda'ya yönelik çok ciddi bir faaliyet yürüttüğünü, orada çok ciddi anlamda bir propaganda yürüttüğünü görüyoruz. Ve özellikle İsrail'deki Dürziler üzerinden de bir etki alanı geliştirmeye çalıştığını da görüyoruz. Ve içerideki işbirlikçiler üzerinden de Dürzileri olduklarından daha çok İsrail yanlısı bir tabloya ortaya tutmaya çalıştığını görüyoruz.
Ama bunu da altını çizmemiz lazım. Son yaşanan, özellikle Arap aşiretiyle yaşanan çatışma döneminde İsrail'e yönelik Düzler arasındaki destek oranı önemli ölçüde arttı. An itibariyle Süveyda'daki Düzlerin salt çoğunluğunun İsrail'i artık desteklediğini ifade edebiliriz. Bu önceden böyle değildi. Önceden bu oran çok daha düşüktü ama İsrail'in buradaki politikaları belli ölçüde başarılı olmuş durumda. Benim merak ettiğim sorulardan biri şu. Suriye ordusu Süveyda'dan geri çekildiği süreçte devreye Bedevi aşiretler girip bölgeye akın etti. İsrail'in saldırıları da sanki o arada kesildi. Peki neden? İsrail'in burada doğudan müdahale etmemesi aslında Şam, Amerika ve İsrail arasında varılan anlaşmanın mı gereği? Yani Suriye tarafı burada Süveyda'dan geri çekilme karşısında İsrail'in hava sahasının durdurulması ve kesilmesini sağlayabilmiş durumdaydı. O yüzden dolayı İsrail doğudan müdahale etmedi. Hatta Arap aşiretlerinin ilerlemesi sonucunda İsrail, Suriye güvenlik güçlerinin özellikle genel güvenlik güçleri isimli polis kuvvetlerin Süveyda'ya konuşlanmasında oradaki çatışmayı durdurmak adına kabul etmek durumunda kaldı. 8 Aralık'ta Suriye'de yaşanan değişimden bu yana 3 dini liderin Suriye'nin yeni yetkililerine karşı tutumlarında bazı farklılıklar ortaya çıktı. El-Haceri, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin kente girmesini reddediyor, hükümeti sert bir şekilde eleştiriyor ve Süveyda'yı korumak gerekçesiyle uluslararası müdahale talep ediyor. Carbua ve El-Hannavi ise hükümetle uzlaşma sağlanması, iletişim kanallarının açık tutulması ve devletin Süveyda üzerindeki kontrolünün sağlanması gerektiğini savunuyor. Hatırlanacağı üzere Süveyda'da olaylar yaşanmadan önce vilayetteki dini, siyasi ve sosyal otoriterler arasında devlet kurumlarının vilayetteki faaliyetlerine geri dönmesini öngören anlaşmalar birkaç kez imzalanmış, ancak Haceri ve bazı yerel gruplar bu anlaşmaları reddetmişti. Şimdi Şeyh Hannavi özellikle Süveyda'nın kuzey kırsal kesiminde daha çok tabanı olan Düzi dini liderdir. Şeyh Cabua ise özellikle Süveyda şehir merkezinde ve daha çok kentte yaşayan, Şam'ın güneyindeki mahallelerde yaşayan Düzi nüfusu üzerinde etkilidir. Üçüncü kişi de Şeyh Hacı. Şeyh Hacı ise özellikle Düzi Dağı'nda yaşayan, kırsal kesimde yaşayan, Süveyda'nın doğusunda ve güneyinde yaşayan daha kıl kesimdeki Düzler üzerinde etkilidir. Bunlar dini anlamdaki kişilikler, liderlerdir. Öyleyse olayların bu raddeye gelmesine yol açan şahsın kişiliğine ve ne istediğine daha detaylı bakalım. Önce Devrik Esed rejiminin sesi olduğu, sonra muhalifi ve şimdi ise İsrail'e yakın dirsek teması kuran bir aktör. 2012'de babası Ahmet el-Haceri'nin ölümünden sonra Hikmet el-Haceri Dürziliğin en yüksek dini makamı olan Şeyhül Akıl görevini devraldı. Şeyh Hikmet Haceri'yi ele aldığımızda çok ilginç bir profil karşımıza çıkıyor. Şeyh Hikmet Haceri kendisi Şeyhül Akıl makamına gelmesi zaten biraz şaibeli. Yani orada normal düzi itikadına tam uymayan bir şekilde kendisi Şeyhül Akıl makamına geliyor. Babadan oğula geçme gibi bir durum oluyor orada. İlk yıllarında Şam'a oldukça yakındı. Ekranlara çıkarıldı, Beşar Esed'e öven demeçler verdi. Hatta onun sözde seçim başarılarını bile kutladı. 2015'te Dürzilerin silahlandırılması için doğrudan rejime çağrı yaptı. 2 yıl sonra Halep ve İdlib'de Esed saflarında savaşan Irak'taki Haçlı Şabi'ye bağlı El-Nuceba hareketinin temsilcilerini bizzat kabul etti. 2018'de DAEŞ'le yaşanan çatışmaların ardından Dürzi gençleri zorunlu askerlik için rejim ordusuna katılmaya davet etti. Yani kendisi sadece dini bir figür değil, sahada politik ihtiraslar güden aktif bir isimdi. Haceri, rejimin istihbarat başkanlarından Tuğgeneral Vefik Nasır'la işbirliği yaparak Süveyda'da rejime bağlı bir silahlı grup kurma sürecine öncülük etti. Fakat 2021'de her şey değişti. Rejim içindeki bazı generallerle yaptığı görüşmelerde alenen küçümsendi. Bu olay Haceri için bir dönüm noktasıydı. İlk kez kamuoyu önünde Esed rejimini eleştirdi. Rejim özür diledi ama Haceri geri adım atmadı. Tam aksine bu kırılmadan sonra yön değiştirdi. Özellikle 2024 itibarıyla batılı ülkelerle temaslarını artırdı. Amerika başta olmak üzere pek çok büyükelçilikle doğrudan görüşmeler yaptı. Sadece bu da değil.
İsrail'le örtük ilişkiler kurdu. Orada yaşayan Dürzi dini lider Muvaffak Tarif'le sık sık temasta bulundu. Tarif, İsrail ordusuyla yakın ilişkileriyle biliniyordu. Haceri yavaş yavaş İsrail'le ilişkilerini inşa eden yeni bir gücün temsilcisi haline geliyordu. 2024 yılının başlarından itibaren Şeyh Hikmet Haceri Şam'a yönelik karşıtı pozisyon alıyor ve İsrail'e yanlıyor. İsrail'le işbirliği kuruyor. Bu da İsrail'le kurduğu işbirliğinde şöyle bir arka planı var. Bu Şeyhül Akıllar geleneksel olarak danışman aileleri olur Dürzi geleneğinde. Ve bu danışman aileler Şeyhül Akıllara kıyasen babadan oğula geçer. Ve Şeyh Hikmet Haceri'nin danışman ailesi İsrail'de yaşayan bir Dürzi ailedir. Ve bu Dürzi aileden siyasi alanlarda danışmanlık alır Şeyh Hikmet Haceri. 2024'ün sonlarında Beşar Esed'in devrilmesinden sonra Haceri'nin güneydeki etkisi daha da arttı. Hatta Ömer Özkızılcık Hoca'nın aktardığına göre Haceri bizzat yeni Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da şöyle bir görüşme yaptı. Esed rejimi devrilince Şeyh Haceri aslında Ahmet Şara'yla doğrudan görüşüyor. Ve Ahmet Şara'ya temel olarak şunu söylüyor. Süveyda valisini kim olacağını ben belirleyeceğim. Bu Ahmet el-Şara tarafından kabul edilmiyor ve Şam tarafından vali atanıyor ve burada ipler kopuyor. O günden bu yana Şeyh Haceri'nin İsrail'e daha çok yaklaştığını, İsrail'le işbirliğini daha fazla güçlendirdiğini ve Suriye noktasında da ademi merkezi yapıyı savunduğunu görüyoruz. Mesela ben kendisiyle oturdum. 1,5 saat konuştuk ben Süveyda'da bulunduğum dönemde. Nasıl birisinin olduğunu anlamaya çalıştım. Görüşlerinin olduğunu anlamaya çalıştım. Ve kendisinin bana anlattıkları böyleydi. Bir, Ahmet Şara'yı bir terörist olarak görüyor, DAEŞ'ci olarak görüyor. Onu hiçbir şekilde meşru bir aktör olarak tanımıyor. Süveyda askeri meclisine destek vererek yeni Suriye yönetimine karşı cephe aldı. Uluslararası koruma ve özerklik talep etti. Savaşacağız, şehir özgürleşene kadar durmayacağız diyordu. Hatta Süveyda'dan ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelere bir koridor açılmasını savundu. Yani amacı İsrail'in desteğiyle Suriye'nin parçalanmasıydı. Kendisinin düzenli olarak Mazlum Abdi yani YPG-SDG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi ile iletişim halinde olduğunu belirtiyor ve Suriye'nin genel için şöyle bir ifade kullandı. SDG-YPG ile Şeyh Hikmet Haceri'nin siyasi vizyonunu tam örtüştürüyor dedi. İkimiz de adil merkezci bir yapılanma istiyoruz, ikimiz de zayıf bir Şam istiyoruz, ikimiz de kendi bölgelerimizde özel yönetim kurulmasını istiyoruz. Haceri'ye yakın askeri meclisin eylemleri de son dönemde Süveyda'da kaosu büyüttü. Bu meclis Suriye'deki Dürzi tarihinde en büyük kırılmalardan birine de imza attı. İsrail'le doğrudan işbirliği. Hedefleri Süveyda'da özerk bir yapı kurmak, dış müdahaleyi davet etmek ve Şam'daki merkezi otoriteyi zayıf düşürmekti. Süveyda Askeri Meclisi aslında eski rejim komutanlarının, rejim generallerinin kurduğu bir yapılanma. Ve ilginçtir, Esed rejimine yıllardır bağlı olan bu ve o Suriye ordusunda görev alan, Şebbihalar yapılanmasında milis yapılarda görev alan bu kişiler İsrail tarafından doğrudan desteklendi. Yani İsrail hem finansal, hem propaganda, hem askeri, hem de lojistik anlamda, hem de danışmanlık anlamında dini liderler arasında Şeyh Haceri'yi destekledi, askeri gruplar arasında Süveyda Askeri Meclisi'ni destekledi ve bu destek sayesindeki bu güç dengesi Şeyh Haceri ve Süveyda Askeri Meclisi'yle değişmişti ve Şeyh Haceri ile Süveyda Askeri Meclisi arasında kurulan ittifak ve işbirliği ve yoğun koordinasyonda bu askeri alanda Süveyda Askeri Meclisi ve siyasi dini alanda Şeyh Haceri'nin ön plana çıkmasına yol açtı. Haceri ve ona yakın isimler başka bir dosyanın da parçasıydı. Kaptagon ticareti. Bu uyuşturucu Devrik Esed rejiminin geçim kaynağı olarak biliniyordu. Şeyh Haceri'nin bir uyuşturucu üreticisi ve uyuşturucu kaçakçısı haline dönüştüğünü görüyoruz. Çok ilginç bir tablo. Bir dini liderin aynı zamanda da uyuşturucu üretimi ve uyuşturucu kaçakçılığında görev almaya başladığını görüyoruz. Bu da faaliyette bulundu. Buradan gelir elde ettiğini görüyoruz. New Lines dergisine konuşan eski bir Amerika yetkilisine göre Kaptagon'un büyük bölümü artık Süveyda üzerinden kaçırılıyor. Bu hattın başında da İsrail destekli Haceri'ye yakın isimler var. Ürdün makamları da bu bilgiyi doğruladı. Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda, uyuşturucu kaçakçılığında kilit bir merkez haline geldi. Gelelim Yusuf Cerbua'ya. Süveyda'da artan gerilimin ortasında Dürzi toplumunun bir başka önde gelen ismi kendisi. Bölgedeki güvenliğin yalnızca devlet çatısı altında sağlanabileceğini belirtiyor. Ona göre halkın tek isteği istikrar.
Bu da devlet şemsiyesi altında mümkün. Şeyh Cabua'ya baktığımızda Şeyh Cabua'da ortaya çıkan bir tutarlılık var. Nedir o tutarlılık? Şeyh Cabua devrim süreci boyunca Esed rejiminin yanında olmuş bir figür ve her zaman Esed rejimini destekleyen, Esed rejimini koordine sağlayan ve Esed rejiminin Süveyda'daki etki alanını genişletilmesi için çabalayan bir aktör olarak ortaya çıktı. Bu yüzden dolayı da Şam ilk Esed'in devriminden sonra Şeyh Cabua'ya güvenmiyordu. Ancak İlerleyen süreçte Şam anladı ki aslında Şeyh Cabua Esed rejimini destekleyen bir figür değil. Şeyh Cabua Şam'ı destekleyen bir figür. Şam'la iyi ilişkilerin olmasının gerektiğini savunan bir figür ve böylelikle Şam ile yeni Ahmet Şah yönetimi ile Şeyh Cabua arasında da olumlu ilişkiler kurulmuş oldu. Haceri'nin mevcut yaklaşımı Cerboa'ya göre gerçekçi değil. Hatta onun şehirdeki etkisinin sınırlı olduğu ve çoğunluğu temsil etmediği görüşünde. Ayrıca yaşanan çatışmaların Süveyda'da kaos, açlık ve düşmanlığı artırdığını düşünüyor. İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği hava saldırılarının sadece devleti değil, Dürzileri de hedef aldığını vurguluyor. Ona göre Süveyda halkı dış müdahaleleri reddederken Suriye devletinin yanında. Cerboa'nın çözüm önerilerinden biri Süveydalılardan oluşacak bir güvenlik gücü kurulması. Bu gücün dışarıdan gelen asker ya da güvenlik personelinin yerine Dürzi toplumu içinden seçilen kişilerden oluşması gerek. Böylece halkın tanıdığı, güvendiği bireyler tarafından temsil edilmesi ve güvenliğin tesisi mümkün olabilir. Cerboa'ya göre bu yapı hem sosyal barışı güçlendirir hem de ekonomik istikrarın önünü açar. Nisan ayında yetkili bir Dürzi'nin Hz. Muhammed'e hakaret etmesinin ardından kente çıkan çatışmalar sırasında Cerbu, ulusal birlik çağrısı yapmış ve yabancı ajandaların Suriyelileri bölme çabalarına karşı dikkatli olunmaları ifadelerini kullanmıştı. Haceri'nin tansiyonu yükseltmesi sonrası ise bazı tutumları değişti. Ancak son dönemde bu olumlu ilişkilere rağmen, yapılan anlaşmalara rağmen Şeyh Hikmet Haceri'nin güçlenmesi ve baskısı ile Şeyh Cabua da kendisini Şam'la ilişkiler noktasına geri çekmiş durumda. Süveyda'da diğer bir şeyhül akılsa Hamud el-Hannavi. 2011-2024 yılları arasında tarafsız tutumunu koruyan isimlerden biriydi. Bölgesinde ayrılığı savunan tüm askeri ve siyasi yapılara açık şekilde karşı. Çoğu siyasi konuda orta yol benimserken ulusal birliğe vurgu yapıyor. Dürziler arasındaki tüm kesimlerin temsiline önem veriyor. Süveyda adına alınacak herhangi bir ortak kararın sadece belli grupların değil, tüm toplumun katılımıyla şekillenmesi gerektiğini savunuyor. Şeyh Hannavi'nin temel meselesi şu. Şeyh Hannavi aslında Esed'in devrilmesine kadar siyasi alanına girmeyen bir dini lider. Şeyh Hannavi'nin genellikle yaklaşımı işte nasıl iyi bir insan olduğu, nasıl ibadet edilmelidir, insana odaklı bir vaaz veren bir figür olarak öne çıkıyordu. Ancak Esed rejim devrilmesinden sonra Şeyh Hannavi siyaset alanında girmiş durumda ve kendisini çok net ve somut bir şekilde Şam'dan yana konumlandırmıştı ve Şam'la iyi ilişkiler kurulması gerektiği noktasında da ciddi çabaları ve gayretleri ve ifadeleri oldu. Ve Şeyh Hannavi bu bağlamda Şam'ın da sevdiği, beğendiği ve iyi ilişkiler kurabildiği bir aktör. Ancak diğer iki dini liderle kıyas ettiğimizde Şeyh Hannavi'nin etki alanı özellikle siyasi alanda daha kısıtlı. Çünkü kendisi siyasete yeni girdiği için siyasi aktörler ve askeri aktörler üzerindeki etki alanı daha kısıtlı kalıyor. 2013 yılında suikastla öldürülen Vahid el-Belus tarafından kurulan Ricalül Kerame, Süveyda'yı dış tehditlere karşı savunmak ve vilayet gençlerinin zorunlu askerlikle orduya alınmasına karşı çıkmak amacıyla ortaya çıktı. Bugün hareketin en etkili liderlerinden biri ise Yahya el-Haccar. Hatta grubu da Suriye ordusuna katılmak istediklerini şu videoda açıklamıştı. وبهذا الصدد نعلن في حركة رجال الكرامة ولواء الجبل أكبر التشكيلات العسكرية في السويداء استعدادنا الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة الانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا. Leys el-Belus Şeyhülkerame kuvvetlerinin lideri. Suriye devletine bağlılıklarının sürdüğünü açık biçimde dile getirdi. Ona göre devlet, Dürzilerin onurlarını korudu ve bu yüzden kendileri de devletin yanında durmayı tercih etti. Süveyda'da zaman zaman dillendirilen uluslararası koruma ya da İsrail müdahalesi taleplerine karşı da mesafe koydu. İsim vermeden bu talepleri dile getiren çevreleri uyumsuz sesler olarak görüyor. Ayrıca bölgedeki bazı dini ve siyasi liderlerin halkın görüşünü almadan kararlar aldığını belirtiyor. Ona göre ortada bir referandum yoktu.
ortak bir istişare zemini de. Dürziliğin tek bir çizgiye sürüklendiğini, toplumun geri kalanının dışlandığını düşünüyor. Bu durumun toplum içinde hoşnutsuzluk oluşturduğunu ve çatışmaları derinleştirdiğini savunuyor. Leys el-Beus'a göre Süveyda'da dökülen kanın sorumluluğu bu tek taraflı karar alan şahıslara ait. Ona göre askeri birliklerin Süveyda'ya girmesi baştan önlenebilirdi. Ancak bazı isimlerin inatçı ve tek yönlü tutumu güvenlik güçlerinin müdahalesini kaçınılmaz hale getirdi. Fakat tüm bunların yanı sıra kentte yaşanan bazı ihlallere de dikkat çekti. Leys el-Baluz çok ciddi anlamda Şam, Suriye'nin bütünlüğünden yana pozisyon almış ve medyada da çok ciddi bir şekilde İsrail karşıtı ve Şeyh Haceri karşıtı bir pozisyonda bulunmuş bir kişi ve şu an tüm Suriye'de en sevilen dürzi kimdir diye sorulduğunda bunun cevabı Leys el-Baluz'dur. Yani Sünni Araplarda, Sünni Türkmenlerde, Sünni Kürtlerde, işte Nusayrilerde, Nusayri Araplarda, İsmaili Araplarda, Hristiyan Araplarda en sevilen figür Leys el-Baluz'dur. Devletten beklentisi ise sivil halka yönelik ihlallerin sona ermesi, işlenen suçların belgelenmesi ve gasp edilen hakların iade edilmesi. İsrail'in Dürzi meselesine dahil olmasını da doğru bulmadı. Bu konuda devrim sürecinin başından beri aynı çizgide olduklarını vurguladı. Ne dış koruma talep ettiler ne de bölünmeye yönelik girişimlere destek verdiler. Şöyle de bir sözü var. Biz haklarımızı ve onurumuzu koruyan bir devletten yanayız. Güvenli, bütün ve bağımsız bir Suriye'den yanayız. Parçalanmayı hiçbir biçimde kabul etmeyiz. Toplumsal yapının tekelleştirilmesine de karşı. Bir grubun mezhebi temsil iddiasıyla diğerlerini dışlamasını eleştiriyor. Bu durumun doğrudan kaosa ve çatışmaya yol açtığı düşüncesinde. Peki Dürzi meselesi nereye evrilecek? Bir yanda devletle müzakereyi savunanlar, ulusal birlik ve merkezi yapıdan yana olanlar. Diğer yanda ise dış aktörlerle temas kurarak özellik ve müdahale talep edenler var. Süveyda meselesinin geleceği şu an itibariyle dondurmuş bir durumda. Yani orada Suriye hükümetinin tam bir alanı yok. İşte orada Hikmet Haceri'nin güçlendiğini görüyoruz. Ve bir fiili bir özellik de olsa resmi bir özelliğin olmadığını görüyoruz. Süveyda şehir merkezi ve doğu ve güney kısmında. Ancak kuzey ve batı kısmında ise Suriye hükümetinin hakim olduğunu görüyoruz. Böyle bir değişik bir tablo var. Süveyda'nın itibaren ikiye bölünmüş durumda. Ama bu ilerleyen süreçte nasıl devam edecek onu izlememiz lazım. Bugün için kesin olan tek şey, Dürzi toplumunun ortak bir sesle konuşmadığı. Liderler arasında farklı yaklaşımlar, halk arasında ise daha da büyüyen bir huzursuzluk var. Özellikle İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kontrolü ve Suriye'nin Ürdün'le olan sınır trafiği düşünüldüğünde, Süveyda sadece iç güvenlik açısından değil, bölgesel güç dengeleri açısından da kritik bir eşikte. Süveyda'nın en büyük sorunu kendisine yeten bir yer değil, çok fakir bir yer. İnsanların temel geçim kaynağı tarım ve insanlar tamamen Şam'a muhtaç. Yani elektrik konusunda Şam'a muhtaç, Süveyda su konusunda Şam'a muhtaç, hastane, sağlık hizmetleri noktasında ve tüm belediye hizmetleri noktasında eğitim, üniversite mesela Süveyda'da bulunmaz. Birçok alanda Şam'a muhtaç bir bölge ve bu yüzden dolayı burasının özel olması çok gerçekçi bir senaryo değil. Bu bölgenin Şam'la bir şekilde bir angajman içerisinde olmak mecburiyeti var. Buna ilaveten şunu hatırlatalım. Ürdün uyuşturucu ticareti sebebiyle Şeyh Haceri'nin Süveyda ile olan sınır kapısını kapalı tutuyor. O sınır kapısını hiç açmış değil ve açmaya da niyetli değil. Bu da Süveyda'yı bir nevi doğudaki çöl, güneydeki Ürdün sınır kapısı, batı ve kuzeydeki Suriye hükümeti arasında sıkışmış ve bir bölgeye dönüştürüyor. Burası Süveyda, Suriye'nin güneyinde adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kent. Esed rejiminin devrilmesinden 5 gün sonra Dürzilerin çoğunlukta olduğu kentte halk devrimi kutluyor.